Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla çok lezzetli kakaolu ıslak kek tarifim var. Pasta tadındaki bu kekin tarifine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Genişçe bir çırpma kabının içerisine 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yumurtayı koyuyoruz. İçerisine 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Şeker ve yumurta iyice beyazlaşıp köpürünceye kadar mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşama çok önemli. Şekerinizi ve yumurtanızı ne kadar çok köpürtürseniz kekiniz o kadar güzel kabarık ve lezzetli olur. Şekeri ve yumurtayı yeterince çırptım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı gayet güzel oldu. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir su bardağı sütü ekledikten sonra mikserimizin en düşük ayarıyla çok hafif çırpıyorum. Bu aşamada fazla çırparak yumurtanızın köpüğünü söndürmeyin. Kekimizin içerisine kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Onları da eleyerek ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişastayı eleğin üzerine döküyorum. 4 yemek kaşığı kakao, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra unumuzu koymadan önce bunları bir elekten geçiriyorum. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unu da eleyerek ekliyorum. Ununuzu bu şekilde eleyerek koyduğunuz zaman unu havalandırmış oluyorsunuz. Kekiniz daha güzel kabarıyor ve daha ipeksi oluyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Unumuzu da koyduktan sonra mikserimizle çok hafif hareketlerle karıştırıyoruz. Bu aşamada isterseniz mikserinizi çıkartıp spatula ile de devam edebilirsiniz. Önemli olan yumurtanın ve şekerin havasını söndürmemek. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Kek harcımız hazır. Mikserimizi içerisinden çıkartıyoruz. Kek kalıbını yağlamak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Sizler isterseniz margarin ya da tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Yağladığımız kalıbın içerisine kek harcımızı döküyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kek harcını kalıbın içerisine koyduktan sonra şöyle bir sallıyorum. Çok hafif hareketlerle tezgahın üzerine kalıbı vuruyorum. Böylelikle içerisindeki hava kabarcıklarını da söndürmüş oluyoruz. Kekimizi 180 derece ısınmış fırınımıza koyuyoruz. Bu aşamada 20-25 dakika boyunca kesinlikle fırınımızı açmıyoruz. 30 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyorum.
Kürdanı kekin içerisine batırıyorum. Hamurlu çıkmazsa eğer kekimizin piştiği anlamına geliyor. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Artık fırınımızdan çıkartıyoruz. Fırından çıkartır çıkartmaz çok sıcakken üzerine buz gibi soğuk 2 bardak sütümüzü döküyoruz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu sütünüzün buz gibi olması gerekiyor. Bu süt sayesinde kekimiz çok güzel ıslak kek kıvamında olacak ve çok lezzetli olacak. Bu arada sütün içerisine kesinlikle şeker takviyesi yapmıyoruz. Kekin içerisine koymuş olduğumuz şeker bizim için yeterli. Kalıptan çıkartmadan 20 dakika boyunca sütün çekmesini bekliyoruz. Biz de bu arada kekimizi süslemek için çikolatamızı eriteceğiz. Sıkma kabının içerisine biraz bitter çikolata, biraz sütlü çikolata koydum ve sıcak suyun içerisine bırakıyorum. Kekimiz 20 dakikanın sonunda sütü güzel bir şekilde çekti. Servis tepsisini alıyorum, kekin üzerine kapatarak ters çeviriyorum. Kekimiz kalıbın içerisinden çok rahat bir şekilde çıktı. Süsleme yapmadan bile şu anda gerçekten çok güzel ve lezzetli gözüküyor. Ara kısımlarına eritmiş olduğum çikolata sosundan gezdiriyorum. Böylelikle görüntüsü daha güzel olacak. Sizler isterseniz bu aşamada sadece bitter çikolata ya da sadece sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Daha sonra kekin üzerine parça fıstık koyuyorum. Yeşilin ve kahverenginin uyumu gerçekten güzel oluyor. Sizlere bu lezzetli kekin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bunu keserken bile hissedebilirsiniz. Yumuşacık, ipeksi, pamuk gibi bir kek oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çaylarınızda, günlerinizde, davet misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz harika lezzetinde ıslak kek hazırladık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.